Real Madrid defans hattına yeni transferleri açıkladı. Kenan Yıldız'dan açıklamalar var. Şampiyonlar Ligi'nden Arda Güler'e bir ödül daha. Montella'nın açıklamaları, milli takımdan haberler, Arda Güler'den haberler ve Real Madrid'den haberler. Hepsi bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, Fabrizio Romano da transferleri tek tek duyuruyor arkadaşlar. Real Madrid Pedro Porro'yu sağ bek transferi olarak düşünüyor arkadaşlar. Sizce sağ bek pozisyonu için iyi bir aday mıdır kendisi? Ama Trent'in yedeği olarak düşünüyorlar büyük ihtimalle. Çünkü Trent Alexander-Arnold'a çok güveniyorlar. Bu gece saat 23 civarı Real Madrid Denzel Dumfries hakkında bilgi aldı. Bu gece saat 23.00 civarı Real Madrid Denzel Dumfries'i transfer etti arkadaşlar. O da sağ bek, yani Pedro Porro da yazılıyordu arkadaşlar ama büyük ihtimalle Denzel Dumfries Real Madrid'e katıldı arkadaşlar. Ve Fabrizio Romano da haberi yazdı. Denzel Dumfries Real Madrid'e. Here we go, onun meşhur sözüyle. Anlaşma tamamlandı ve Hollandalı sağ bek ile Inter'den Real Madrid'e katılmak üzere her şey kararlaştırıldı. İspanyol kulübü 20 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyecek. 20 milyon euro da böyle ucuz kalıyor arkadaşlar bu piyasada. Dumfries Real Madrid'i kabul etti. Anlaşma bu gece kapandı ve resmi adımlar takip edecek arkadaşlar. Real Madrid'e hayırlı olsun şimdiden. Real Madrid Denzel Dumfries'i istiyor. Kulüp onun için Inter Milan ile temasa geçti. Di Marzio da İtalya tarafı da haberi yapmış arkadaşlar. Kesinlikle katıldı gibi gözüküyor. Ve bir diğer transfer defans hattına arkadaşlar. Biliyorsunuz Real Madrid'in defansı dökülüyordu bu sezon. Son dakika Real Madrid Konate ile sözlü anlaşmaya vardı. Liverpool'dan bedelsiz olarak ayrıldı oyuncu. 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Perez'in yeniden seçilmesine bağlı olarak. Perez seçilirse Konate geliyor. Hemen ardından bekleniliyor. Hadi bakalım. Konate Real Madrid için Suudi tekliflerini bekletiyor arkadaşlar. Yani Suudi Arabistan'dan teklifler var ama Real Madrid olayı kesinleşene kadar oradaki tekliflere bakmayacak, durdurmuş. Son dakika Konate kendisi Real Madrid transferinin gerçekleşmesini istiyor ve bunu Dünya Kupası'ndan önce istiyor arkadaşlar. ESPN'in haberi. Dünya Kupası'na gitmeden önce Real Madrid'e katılmak istiyor. Yine bir son dakika haberi. Real Madrid Alexis McAllister ile ilgileniyor arkadaşlar. McAllister sizce orta sahaya bir güç kuvvet getirir mi? River Plate Franco Mastantuono'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor arkadaşlar. Geldiği takım tekrar oyuncuyu istiyor. 1 yıllık 2 yıllık kiralık olarak istiyorlar. Orada çok iyi oynuyordu ama Real Madrid'de tutunamadı. Son dakika haberi. Brahim Diaz Juventus'a katılmak istemiyor arkadaşlar. Real Madrid'de kalmak ve yerini almak için savaşmak istiyor. İspanyol kulübü de onu kadronun kilit oyuncularından biri olarak görüyor arkadaşlar. Juventus'ta ismi anılmaya başlamıştı ama o Juventus'u istemiyor. Real Madrid'de kalıp savaşıp formayı almak istiyor. Sizce Brahim Diaz formayı alabilir mi? Endrick de döndü. Jude Bellingham Dünya Kupası için İngiltere kampına gidiyor. Çok kötü bir kıyafet olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bunun. Vinicius Junior'la Mbappe birbirlerini övmüşler. Bir reklam çekimi vardı arkadaşlar. Orada yine bir araya geldi. Bu ikisi aslında kavgalıydı son dönemlerde ama birbirlerini pohpohlamışlar. Vinicius Junior, Mbappe benim için her şey demek. Onunla hep Real Madrid'e gelmesi için konuştum. Onunla oynamak benim için inanılmaz diyor. Mbappe ne diyor? Vinicius Junior hakkında en çok sevdiğim şey her şey. Her zaman en iyilerle oynamak istiyorum ve Vini en iyisi diyor. Evet, burada da birbirlerini sevmişler. Alvaro Arbeloa Real Madrid'den ayrıldı biliyorsunuz. İspanya dışındaki bir yerde antrenörlük yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Sizce Arbeloa nereye gitmeli arkadaşlar? Türkiye'ye gelsin mi? Ne dersiniz? Evet, Arda Güler'le ilgili bir paylaşım daha geldi. Şampiyonlar Ligi'nden doymuyor. Çocuk ödüllere, kutlamalara doymuyor abi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol pozisyonu yaratanlar. Arda Güler 34 tane gol fırsatı yaratmayla 1. sırada, Olise 33 ile 2. sırada, Alvarez de 33 ile ve Arda Güler turnuvanın en iyi genç oyuncusu. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç Arda Güler için. 21 yaşında Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu bu sezon ve en fazla gol pozisyonu üreten oyuncusu Arda Güler. Gerçekten tebriği hak ediyor arkadaşlar. Siz de bu videoya like atarak bu tebriği öne çıkarabilirsiniz. Daha çok insan bu haberleri görebilir. Teşekkürler şimdiden. Arda Güler bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla fırsat üreten, yaratan oyuncu arkadaşlar. Milli takım için bir bıyık bırakmıştım ama kesebilirim arkadaşlar. Bilmiyorum, kararsızım. Büyük ihtimalle keseceğim bu bıyıkları. La Liga sayfası Arda Güler'i paylaştı. U23'ümüz ve yılın golü adayı diye Arda Güler'i paylaştı. Bu ödül sonucu ne zaman açıklanacak hala bilmiyorum arkadaşlar. Önüme böyle bir bilgi gelmedi. Açıklandığı anda sizlere duyuracağız. Arda dün geceki maçtan sonra, yani Kuzey Makedonya maçından sonra ilk kez Instagram etiketlerini
etiketlerini devre dışı bıraktı. Yani Arda Güler artık etiketleyemiyoruz sanırım. Kasıtlı olup olmadığından emin değilim ama belki gürültüden uzak durmak ve sahaya odaklanmak istiyor. Özellikle Instagram onun aktif olarak kullandığı tek sosyal medya platformu olduğu için önümüzdeki Dünya Kupası maçları varken belki sadece tam odaklanmak istiyor. Sahaya odaklanmak için etiketleri vesaireleri kaldırmış Arda Güler. Evet, Kenan Yıldız'ımızın açıklamaları var arkadaşlar. GQ dergisine konuk olan ilk erkek futbolcu arkadaşlar. Bu dergiye konuk olan tek insan arkadaşlar Kenan Yıldız. Sadece şunun için bile Real Madrid'in şu oyuncuyu alması lazım. Tam bir reklam yüzü arkadaşlar. Gerçekten, ama o zaten çok da iyi bir futbolcu. Kenan Yıldız neler söylemiş? Juventus benim için doğru yer. Kendimi burada hep güvende hissettim. Bana güçlü bir vizyon katacaklarını hissettim. Kulüp gerçekten benim potansiyelime inandı ve gelişimim için bana yol gösterdi. Genç futbolcu için bu çok önemli. Gelişim sürecinizde insanların size inanması gerekiyor. Bu çok kıymetli. Juventus ilk günden itibaren bu duyguyu bana hep verdi. Dolayısıyla hayatımda özel bir yeri var. En büyük hedefim kendi hikayemi yazmak. Sadece başkalarıyla kıyaslanan biri olmak istemiyorum. Juventus'ta ve Türkiye milli takım formasıyla bana inanan herkeste iz bırakmak istiyorum demiş. Hala Juventus'ta kalacağım diyor arkadaşlar. Ne yapalım, tamam, o da orayı çok sevmiş arkadaşlar. Çok benimsemiş ama daha iyi yerlere hak ediyorsun yani. Bu sezonda transferler yapılmazsa bir düşün derim yani. Büyük ihtimalle orada kalacak. Çocukken sadece ünlü bir futbolcu olmayı ve en üst seviyede oynamayı hayal ediyordum. Ama bugün yaşadığım gerçeklik çocukluk hayallerimden bile daha güzel. Almanya doğup büyüdüğüm ülke. Disiplini, düzeni ve çalışma ahlakını öğrendiğim yer. Türkiye ise kalbimde taşıdığım ülke, babamın ülkesi. Temsil etmeyi seçtiğim milli takım ve bana her zaman değerli olduğumu, bir şeyin parçası olduğumu hissettiren topraklar. İtalya, özellikle de Torino ise bugün hem insan olarak hem de futbolcu olarak olgunlaştığım yer. Bugün kendimi bu üç ülkede de evimde hissediyorum. Çünkü ailem her zaman bana yakın demiş. Kenan Yıldız çok olgun ve kimseye sataşmadan bulaşmadan konuşuyor. Akıllıca konuşuyor ama ne diyelim, o iyi bir kariyer seçmiyor bence. O sadece mutluluğu ve huzuru arıyor diyelim. Öyle yorumlayalım. Dünya Kupası'nda oynamak büyük bir hayal diyor Kenan Yıldız. Uzun bir aradan sonra geri dönmek bunu daha da güzel kılıyor. Ülkenin sorumluluğunu hissediyorsunuz. Ama aynı zamanda büyük bir enerji de var. Hiçbir şey vaat etmiyorum ama saygı ve tutkuyla her şeyi vereceğimizi söyleyebilirim diyor Kenan Yıldız. Tıpkı kupalar için değil, verdiğim şeyler için hatırlanmak istiyorum. Saygı, çalışma ve tevazu goller kadar önemli. Amacım Juventus'ta, milli takımla ve kariyerimde kendi eşsiz hikayemi inşa etmek diyor. Juventus'ta 10 numara sadece herhangi bir forma değil. Hemen hissediyorsun çünkü üzerinde devasa bir tarih taşıyor. Bu bir onur ve bir sorumluluk diyor Kenan Yıldız. Yine Del Piero'ya selam çakıyor diğer eski 10 numaralara. Kenan Yıldız yani %90 Juventus'ta kalacaktır diyebiliriz. Çocukken sadece futbolcu olmak ve en üst seviyeye ulaşmak istiyordum. Bugün hayal ettiğimden öte bir şeyi yaşıyorum diyor Kenan Yıldız. Saçı kestikten sonra prime'a açıldı çocuğun. Kenan Yıldız, Juventus sadece bir kariyer tercihi değil diyor. Bir güven tercihiydi. Etrafımda inşa edilmiş net bir proje hissettim ama böyle bir inşa yok ya. Kenan. Kulüp beni sadece iyi anlarda yargılamadı, yoluma inandı. Bu bir genç oyuncu için hayati önem taşıyor demiş. Evet, gelelim milli takıma arkadaşlar. Türkiye'nin konvoyu takım otobüsünün havaalanına giderken Dünya Kupası hikayeleri başladığı için inanılmaz bir uğurlama vardı bugün. Evet, yani sanki savaşa gönderiyoruz, sanki bir askere gönderiyoruz. Öyle bir şey var arkadaşlar. Kolay değil, yıllar sonra gidiyoruz. Çok da güzel uğurlamışlar. Onu da hissetmiş oyuncular ve Barış Alper Yılmaz'ın da duygusal bir mesajı var. Türkiye milli takımı gece 2 sularında Miami'deki havaalanına iniş yapacak arkadaşlar. Şu an bakıyorum, ben bu videoyu gece 2'de çekiyorum. Şu anda milliler inmiş oluyordur. A milli takımımızın Amerika Birleşik Devletleri yolculuğu başlamıştı arkadaşlar. Yine havaalanından görüntüler var burada. Kenan Yıldız ve Arda Güler bir şeyler konuşuyorlar. Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı, bu arada milli takım kombinini de çok beğendim. Kırmızı beyaz güzel bir kombin yapmışlar. Bizim çocuklarda fena karizma. Can Uzun'un paylaşımı uçaktan arkadaşlar. Yine çocukluk arkadaşı Kenan Yıldız'la arkasında Salih Özcan ve Kaan Ayhan da var. Onların hepsi Almanya altyapılı arkadaşlar. Merih Demiral ve Arda Güler dünkü maçtan arkadaşlar. Evet, abisi Arda'yı seviyor. Milli takımın bölgelere göre oyuncuları, as oyuncuları ve yedekleri arkadaşlar bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Sizler için de bir rehber tarzında görsel olabilir. Olası Türkiye kadrosu arkadaşlar 2026 Dünya Kupası'nda Kenan Yıldız, Kerem, Barış Alper, Arda Güler, Çalhanoğlu, Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Demiral, Bardakçı, Çelik ve Uğurcan Çakır. Bu kadro bence çok iyi arkadaşlar. Güzel kadro. Ama Can Uzun'u yazabiliriz Kerem Aktürkoğlu'nun yerine.
He, gördük ne kadar etkili olduğunu. Porto'da Denizgül'ün milli takıma seçilmesini kutlamış. Denizgül, Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı arkadaşlar. Bu 3 maçta oynayacak diye paylaşmışlar. Bakalım Denizgül neler yapacak. Montella'nın açıklamaları var. Forvetsiz oynamak isteyen birisi değilim. Forvetimiz olsa tabii ki de değerlendirmek isterim diyor. William Saliba dünyanın en iyi savunma oyuncularından birisiyim diyor. Sizce gerçekten öyle mi? Aral Şimşir Midland formasıyla 2025-26 sezonunda 3476 dakika sahada kalıyor. 12 gol atıyor. 21 asist yaptı ve 33 gol katkısı arkadaşlar. Bu çocuk tam bir canavar ama milli takım kadrosuna da alınmadı. Şu an yedeklerde. İlk maç öncesinde bir sakatlık olursa o da dahil edilecek. Milli takımla beraber gidecek diye biliyorum ama umarım bir sakatlık olmaz. Frankfurt'ta Can Uzun'u paylaşıyor. Dünya Kupası çağrısı Can Uzun Türkiye milli takımıyla FIFA Dünya Kupası'na gidiyor. Daha fazla bir şey söylememize gerek var mı diyor arkadaşlar ve bir klip yayınlamışlar. Harry Kane Dünya Kupası'nı kazanırsak Ballon d'Or benim olur diyor. Sizce Harry Kane Ballon d'Or'u alabilir mi? Evet, Barış Alper Yılmaz'dan bir paylaşım. 02.06.2026 Dünya Kupası'na doğru yola çıkıyoruz. Sabah uyandığımda açıkçası bir garip hisle uyandım. Mutlu ve heyecanlı bir şekilde. Kampımız başladığı günden beri hep Dünya Kupası'nı konuşuyorduk takım arkadaşlarımla ve o gün gelmişti. Hazırlıklarımı yaptıktan sonra odanın her yerine baktım, bir şey unuttum mu diye. Genelde bakıyorum, her zaman olmasa da arada bir şeyler unutuyorum. İnşallah unutmamışımdır. Ben de çok unuturum bir şeyleri. Odamdan çıkıp ilerlerken tüm görevli ekibimize tek tek teşekkür ettim. Onların mutluluğunu, heyecanını görebiliyordum ve bu beni daha da çok heyecanlandırdı. Otobüse doğru yürürken insanların gözlerindeki umudu gördüm. O an sadece kendimiz için değil, milyonlarca insan için mücadele edeceğimizi bir kez daha hissettim. Tüylerim diken diken oldu ya. İnşallah döndüğümüzde bu güzel milletin yüzünü güldüren bir hikayenin parçası oluruz. Bugün kalbim hem gururlu hem de şükürle dolu. Allah bize bu gururu en güzel şekilde yaşatmayı nasip etsin diyor arkadaşlar. Nasip etsin, amin. Güzel hikayeler yazılsın. Hepsini çok seviyoruz, hepsine çok inanıyoruz. Evet, günün bitişi de Barış Alper'in bizlere mesajıyla olsun arkadaşlar. Ne kadar eleştirsek de hepsi bizim evladımız, hepsi bizim kardeşimiz, abimiz, dostumuz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız abone olduktan sonra bildirimlerden tümünü açın. Çünkü Dünya Kupası maçlarını birlikte canlı yayında izleyeceğiz. Bildirimlerden tümünü açmazsan canlı yayın bildirimi sana gelmez. Ve bize daha çok destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür de gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.